Bugün Türkiye gündeminden çarpıcı bir konuyla karşınızdayım. Fakat bu seferki konumuz her zamankinden çok daha fazla şoke edici. İzleyeceğiniz bu videodaki konu en anormal olmayanından daha da anormal bir durum. Sizleri bu videoda biraz geçmişe götüreceğim. Bir dönem Türkiye'yi kasıp kavuran 7'den 70'e herkesin konuştuğu Palo ailesi. Aile birbirine sıkı sıkıya bağlı, devamlı görüşen, halk arasında geniş aile olarak bilinen ailelerdendi. Ancak Palo ailesinin kaderi, damatları Tuncer Ustayalı aileye katıldıktan sonra geri dönülemez bir şekilde değişecekti. Palo ailesini yakından tanıyanların iddialarına göre tuhaf ve karanlık olaylar silsilesi Tuncer'in gelişiyle başlamıştı. Ne yazık ki ortaya atılan bu iddialar ilerleyen zamanlarda kanı donduran bir gerçekliğe dönüşecekti. Tuncer Ustayalı Palo ailesine damat olarak girdikten sonra kısa sürede kontrolü ele geçirdi. Kendini cinci hoca olarak tanıtan Tuncer, aile fertlerinin güvenini kazanmak için onların inanç ve korkularını istismar etmeye başladı. İddialara göre Tuncer, aileye sürekli üzerlerinde bir büyü olduğunu söylüyor, cinler ve muska hikayeleri anlatarak onları manevi baskı altına alıyordu. Palo ailesi üyeleri, Tuncer'in sözde metafizik tehditlerinden öylesine etkilendi ki, onu adeta bir kurtarıcı, yarı hoca gibi görmeye başladılar. Fakat Tuncer'in asıl amacı aslında çok daha acımasızdı. Aile içinde kendisine inanmayanları, kendisine boyun eğmeyenleri saf dışı bırakmak için sinsice planlar yaptı. İlk hedeflerinden biri, kendisine kuşkuyla bakan aile büyüğü Harun Palo, yani baba ve Meryem'in eşi Ahmet oldu. Tuncer, eniştesi Ahmet hakkında aklı hayale sığmaz iftiralar uydurdu. Ona göre Ahmet, karısı Meryem'i başkalarına satıyordu. Bu yalanlarıyla Meryem'in erkek kardeşi İsa'yı kışkırtan Tuncer, Ahmet'in hayatına son verilmesini sağladı. 2008 yılında gerçekleşen bu korkunç olayda İsa Palo, Ahmet'i vurarak hayatına son verdi. İsa henüz genç olduğu için baba Harun Palo suçu üstlendi ve hapse girerek cezayı kendisi çekti. Ailenin direği olan baba hapisteyken de Tuncer, aile içerisinde daha da güç kazanmaya başladı ve sonunda mutlak güç oldu. Harun Palo'nun hapiste geçirdiği süre ve yaşadığı vicdan azabı onun akıl sağlığını ciddi biçimde sarstı. Baba Harun cezasını tamamlayıp çıktığında artık ruhen çökmüş durumdaydı ve ailenin kontrolü tamamen Tuncer'in elindeydi. Tuncer ise bulduğu bütün fırsatları değerlendiriyordu. Bu durum onun için ailenin mal varlığına el koyması için mükemmel bir fırsattı ki tam olarak da öyle yaptı. Havva Palo'nun İstanbul ve Kocaeli'deki 5 ayrı evini kendi üzerine geçirtmeyi başardı. Anne Havva, Tuncer'den bize sahip çıktı diyerek bahsediyor. Eşinin yokluğunda damadının kendilerini koruduğuna inanıyordu. Oysa gerçekte Tuncer, korkusal ve şiddet uygulayarak aileyi kendisine bağımlı hale getirmişti. Aile üyeleri, Tuncer'in etkisiyle öyle uç noktalara savruldu ki, evlerini terk edip bir otomobilde yaşamaya başladılar. Tuncer hayatına son verilen damat Ahmet'in ailesinin peşlerinde olduğunu iddia ederek, Paloları sürekli kaçış halinde tutuyordu. İşte tam olarak bu dönemlerde akıl almaz işkenceler ve kötülükler yaşandı. Aile fertleri Tuncer'in her sözüne itaat eder hale gelmişti. Çünkü aksi halde başlarına çok daha kötü felaketler geleceğine inandırılmışlardı. Tuncer'in aile üzerindeki hakimiyeti ne yazık ki en masumları da hedef almıştı. 2008 yılında Havva Palo'nun 35 yaşındaki kızı Meryem Tahnal esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Polis kayıp ihbarı üzerine geniş çaplı aramalar başlattı. Kocaeli ve Sakarya'daki çeşitli bölgelerde kazılar gerçekleştirildi. Ancak hiçbir sonuç elde edilemedi. Dosya herhangi bir gelişme kaydedilemediği için ilerleyen yıllarda rafa kaldırıldı. Tam bir yıl sonra, yani takvimler 2009'u gösterdiğinde Meryem'in kızı Melike'de kaybolmuştu. Bir aile, iki kuşaktan iki ferdini hem de en savunmasız olanları kaybetmişti. Herkes bu gizeme bir açıklama arıyordu. Meryem ve kızı Melike, ne olmuştu? Ki merak ettikleri şeyin cevabı aslında çok korkunçtu. 2011 yılında anne Havva Palo, polise verdiği ifadede ilk kez bu kayıpların arkasındaki dehşet verici bağlantıyı anlattı. Havva'nın ifadesine göre Tuncer Ustael kızı Meryem'i cezalandırmak amacıyla bir ağaca bağlamış ve günlerce aç susuz bırakmıştı. Genç kadın bu yapılanlara daha fazla dayanamamış ve bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Aile büyük bir korku ve panik içindeydi. Meryem'in cansız bedeni iddialara göre
İsa Palo ve Tuncer tarafından Kocaeli'nin tütün çiftlikleri bölgelerinde bir yere gömülmüştü, fakat ortada ne bir cenaze töreni ne de bir mezar vardı. Meryem adeta bu dünyadan ailesi tarafından silinmişti. Az önce bahsettiğim gibi Meryem'in kızı Melike'nin de başına gelenler farksızdı. Meryem'in kaybından tam bir yıl sonra, yani 2009'da küçük Melike de benzer akıbeti yaşadı. Havva Palo aynı ifadesinde torunu Melike'nin içine cin kaçtığı gerekçesiyle Tuncer tarafından önce ispirto, sonra sirke içirilerek hayatına son verildiğini söyledi. Henüz ilkokul çağındaki bir çocuğa içine cin kaçtı bahanesiyle önce alkol, sonrasında asitli sirke içiriliyor. Haliyle yapılanlara dayanamayan o küçücük beden de bu dünyadan ayrılıyor. Havva Palo torununun cansız bedenini yıkayıp beyaz bir çarşafa sardıklarını ve onu da gizlice toprağa verdiklerini itiraf etti. Bu itiraflar Palo ailesinin diğer üyelerince de başlangıçta desteklendi. Aile fertleri başlarına gelenlerin şeytani bir büyünün sonucu olduğunu söylüyor, suçu Tuncer'e atıyorlardı. Emniyet ve savcılık nihayet bu anlatılanlar üzerine soruşturma başlattı. Ancak kısa bir süre sonra her şey yeniden değişti. Yargı süreci devam ederken Palo ailesi üyeleri ifadelerini tamamen geri çektiler ve verdikleri bütün ifadeleri tehdit altında verdiklerini söylediler. Bir anda işbirliği yapan tanıklar suspus olmuşlardı. Daha önce söyledikleri her şeyi inkar ediyorlardı. İfadelerin geri alınması ve o tarihlerde yapılan bütün aramaların sonuç bulmaması sebebiyle bu soruşturma sonuçsuz kaldı misti. Böylece Meryem ve Melike'nin akıbeti yıllar boyunca resmi kayıtlarda faili meçhul olarak kaldı. Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise Palo ailesinin gizemi bir kez daha gündeme geldi. Havva, Palo kayıp kızı Meryem ve torunu Melike'yi aramak umuduyla oğulları İsa ve Fatih'i de yanına alarak ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aralık 2018'in sonunda gerçekleşen bu başvuru aslında kapanmış olan dosyanın yeniden açılmasıydı. İşte tüm Türkiye tarafından Palo ailesinin tanınması ve tartışılması böyle başladı. İlk etapta medya ve izleyiciler bu olaya bir kayıp arama olayı olarak baktılar. Sonuç olarak bir anne yıllardır kayıp olan kızını ve torununu bulmak istiyordu. Ne var ki bildiğiniz üzere bu sıradan bir kayıp vakası değildi. Programın her yeni bölümünde öyle bilgiler ortaya çıkmaya başladı ki bütün Türkiye gün be gün yaşananları dehşetle takip eder hale geldi. Kayıp şahısları arama amacıyla başlayan yayınlarda kısa sürede aile üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve şirket iddiaları havada uçuşmaya başladı. Ve bu iddiaların merkezinde de her defasında damat Tuncer Ustael vardı. Artık programı izleyen herkesin aklındaki soru şuydu: Palo ailesinin tüm Türkiye'den saklamaya çalıştığı şeyler aslında nelerdi? Müge Anlı'nın programı, Palo ailesi fertlerini ve olaya dair diğer kişileri stüdyoda ve canlı yayında bir araya getirerek adeta bir gerilim filmine dönüştürdü. Her yeni günde izleyiciler yeni bir itiraf, yeni bir suçlama ya da şaşırtıcı bir gelişmeye tanık oluyorlardı. Tuncer Ustael, programın ilk yayınlarında soğukkanlı tavrıyla dikkat çekti, sık sık suçu aile dışından birilerine, özellikle de Tahnalı ailesine atmaya çalıştı. Palo ailesi de uzun süre başlarına gelen her şeyi Tahnalı ailesinin bir komplosu gibi göstermeye uğraştı. Öyle ki Palolar kayıp Meryem ve Melike'nin aslında Tahnalı ailesinin evinde tutulduğunu, onların organ mafyası ve şık kaçırma gibi işlere bulaştığını bile iddia ettiler. Stüdyoya telefonla bağlanan Emine Tahnalı ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Palo ailesindeki bazı kişilerin akli dengesinin yerinde olmadığını, onlarla uzun süredir görüşmediklerini söylüyordu. Günler geçtikçe oklar Palo ailesinin bizzat kendisine dönmüştü. Canlı yayına bağlanan tanıklar ve yapılan ihbarlar Tuncer Ustael hakkında korkunç suçlamaları beraberinde getirdi. Tuncer'in kayıp baldızı Meryem'e sürekli şiddet uyguladığını, hatta ona teşvik yüz ettiğini dahi öne sürenler vardı. Yıllardır dillendirilmeyen iddialar artık milyonlarca izleyici önünde açık saçık konuşuluyordu. Dahası Tuncer'in kendi eşi Emine'ye de şiddet uyguladığı iddia edildi. Ancak Emine Ustael bu suçlamaları kabul etmedi, kocasını savunmaya devam etti. Program esnasında korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Meryem'in oğlu Recep, yani Melike'nin ağabeyi olan küçük erkek çocuğu,
Takvimler 2008'i gösterirken devlet korumasına alınmıştı. Sebebi ise tüyleri diken diken eden cinstendi. Henüz 6 yaşındayken bu çocuk polise verdiği ifadede kendisine eniştesi Tuncer Ustael ve dayısı İsa Palo olduğunu anlatmıştı. Yapılan muayenelerde ise gerek bu küçük çocuğun gerekse Tuncer'in öz oğlunun vücudunda istismar izleri bulunmuştu. Ne yazık ki o dönemde bu dosyalar birleştirilmemiş ve etkin bir soruşturma yürütülmediği için cezasız kalmıştı. Meryem'in oğlu yıllar sonra Müge Anlı'nın programına çıkarak kendisinin ve kardeşi Melike'nin Tuncer tarafından aç bırakıldığını ve şiddet gördüklerini bir kez daha anlattı. Bu itiraflar o anda programı izleyen milyonlarca kişinin yüreğini burktu. Tuncer Ustael ise tüm bu suçlamaları reddediyor, kendisine komple kurulduğunu savunuyordu. Özellikle Tahnal ailesine hedef göstererek kendisini aklamaya çalışıyordu. Hatta ben onların büyük bir sırlarını biliyorum, o yüzden bana iftira atıyorlar diyerek gizemli imalarla dikkatleri dağıtmaya çalışıyordu. Köşeye sıkıştığı bir anda hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Canlı yayında Meryem Tahnal'ın nereye gömüldüğünü bildiğini söyledi. Annesi Havva'nın söylediğini iddia ettiği bu yeri haritada göstererek tarif etti. İşte stüdyoda tam bu anlarda büyük bir sessizlik oldu. Televizyonları başındaki milyonlarca seyirci ekrana kilitlenmişti. Tuncer büyük bir gizemin çözülmesi için belki de ilk adımı atmıştı, gösterdiği yer Derince ilçesinde ağaçlık bir alandı. Bu açıklamayı ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti hemen belirtilen bölgede kazı çalışması başlattı. Yapılan kazılarda ne bir cesede ne de bir bulguya rastlandı. Ailenin üzerindeki şüphe daha da arttı. Canlı yayın devam ederken bir başka çarpıcı gelişme daha yaşandı. Tuncer Ustael'in aslında programa çıkmadan önce mahkemenin verdiği bir uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ortaya çıktı. Yani zaten arandığı anlaşılan Tuncer programın ilk günlerinden sonra polis tarafından gözaltına alındı. 5 günlük bir hapis cezası yatıp çıktı ve tekrardan stüdyoya döndü. Bu durumda izleyicilerin kafasında bir insan hakkında bu kadar suçlama varken bu insan nasıl rahat rahat dışarıda dolaşabiliyor sorusunu uyandırdı. Ki aslına bakıldığında Palo ailesinin bazı fertleri geçmiş yıllarda çeşitli suçlardan cezaevine gir çık yapmışlardı. Örneğin Tuncer ve İsa bir akrabalarına biber gazı sıkıp darp etmekten hapis yatmış. Anne Havva da benzer bir suçtan 3 yıl 2 ay ceza almıştı. Tüm Türkiye'nin merak ve endişeyle izlediği bu yayınlar, takvimler 9 Ocak 2019'u gösterdiğinde adeta doruk noktasına ulaştı. O sabah program devam ederken stüdyoya bir anda polis ekipleri geldi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı programda ortaya dökülen onca itiraf ve delili ihbar sayarak Palo ailesinin tüm şüpheli üyeleri hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Tüm Türkiye'nin merak ve endişeyle izlediği bu yayınlar takvimler 9 Ocak 2019'u gösterdiğinde adeta doruk noktasına ulaştı. O sabah program devam ederken stüdyoya bir anda polis ekipleri geldi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı programda ortaya dökülen onca itiraf ve delili ihbar sayarak Palo ailesinin tüm şüpheli üyeleri hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, canlı yayında polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındılar. Aynı dakikalarda Kocaeli'deki Palo ailesi evine baskın yapan ekipler, anne Havva, Palo ile İsa, Fatih ve Ayşe Palo'yu da gözaltına aldılar. Emine Ustael sağlık kontrolüne götürülürken, gazetecilere bilmiyoruz, ortaya atılan iftiralar onlar diyerek inkar ettiler. Bizim hiçbir suçumuz yok, biz hiç kimseyi gömmedik diye bağırıyordu. 11 yıl önce kaybolan ve hayatlarına son verildiği düşünülen Meryem ve Melike Tahnal hakkında nihayet adli makamlar harekete geçmişti. Palo ailesinin neredeyse tamamı gözaltına alınmıştı. Gelişmelerin bu noktaya gelmesiyle beraber de soruşturmanın akıbeti ve sağlığı açısından olaya yayın yasağı getirildi. Böylece Palo ailesinin televizyon macerası son buldu ve hukuki işlem başladı. Gözaltına alınan 6 aile üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Yalnızca daha önce bu işe karışmadığı düşünülen baba, Harun Palo, serbest bırakıldı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar, Meryem Tahnal'a yönelik kasten hayata son verme suçundan yargılandılar. Yargılama sürecinde aile üyeleri suçlamaları reddederek her şeyi Tuncer'in planladığını söyleyip kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Duruşmalardan birinde Tuncer Ustael, "İdamsa idam, ölümse idam, veremeyeceğim hesap yok" diyerek meydan okudu. Toplanan deliller
Tanık ifadeleri ve geçmişteki beyanlar ışığında mahkeme heyeti sonunda kararını verdi. 2020 yılında görülen ilk duruşmaların ardından mahkeme Palo ailesinin üyelerini suçlu buldu. Tuncer Ustael, Meryem Tahnalı canavarca hislerle veya eziyet çektirerek kasten hayatına son verme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Meryem ve Melike'yi alıkoyma ve ailenin mallarını kötüye kullanma gibi suçlardan da hapis cezaları aldı. Emine, Ustael ve Meryem'in annesi Havva Palo, kardeşleri İsa Palo ve Ayşe Palo, Meryem'in hayatına son verilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 12 yılı 6'şer ay hapis cezasına mahkum edildiler. Ailenin en küçük oğlu Fatih Palo, suçların işlendiği tarihte henüz 18 yaşından küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Bu cezalar açıklanırken aile üyeleri hala suçsuz olduklarını iddia ediyorlardı. Amma ve lakin gelin görün ki adalet nihayet tecelli ediyordu. Dava süreci bazı usul itirazları ve temiz başvurular nedeniyle birkaç kez yeniden görülse de sonuç değişmedi. 2023 yılına gelindiğinde Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada mahkeme aynı cezalarda hüküm kurularak kararını kesinleştirdi. Tuncer Ustael artık hapisten hiçbir zaman çıkamayacak şekilde müebbet hapse mahkum edildi. Emine, Havva, İsa ve Ayşe Palo ise yıllar süren tutukluluklarının da dikkate alınmasıyla hüküm giydiler. Bir kısmı yattıkları süre nedeniyle şartlı tahliye olduysa da haklarındaki suçluluk kararı tescillendi. Bu dosyanın Müge Anlı'da işlendiği dönemde bildiğiniz milyonlar bu aileyi takip etti. Müge Anlı'nın her zaman bir izleyici kitlesi var, oldukça da büyük bir kitle ama hiç Palo ailesi dönemindeki gibi bir kitle görmemiştim. Sosyal medyada, haberlerde, sokaklarda bu olay konuşuluyordu. Yargılamalar yapıldı, itiraflar geldi ve aldıkları cezalar da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki dosyayla alakalı ne gibi gelişmeler yaşandı? Yaklaşık bir hafta önce Müge Anlı duyurdu. Belki şaşıracaksınız ama Palo ailesine talihe karar çıktı. Bir kişi hariç, o kişi de enişte Tuncer. Enişte Tuncer hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası devam etmekte. Ama Tuncer dışında dosyanın önde gelen isimlerinden biri olan anne Havva ve diğerleri tahliye oldular. Müge Anlı'nın eski avukatlarından Alper Bayrak konu hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Müge Anlı sordu. Anne Havva nasıl talihe oldu sorusuna Havva'nın hem pandemiden hem de ilerleyen yaşından dolayı talihe olduğu cevabını verdi avukat. Sonrasında bu dosyada bir dede vardı hatırlarsınız, aile büyüğü, programa o katıldı, o da konuyla alakalı sistemlerini kendi mizacıyla bir aktardı. Yargıtay Palo ailesi konusunda enişte Tuncer hariç herkese talihe kararı verdi. Hem de bozulmayacak şekilde. Konu hakkındaki ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.